8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Barış Günaydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam son zamanlarda kozmetik işlemlerle ilgili artan bir talep var. Aslında yani sosyal hayatımızda da bu estetik olayı giderek ön plana çıkmaya başladı. Bunun temel sebebi nedir bu artışın? Şimdi bu konuyu açıklayabilmek için birazcık bazı gerçeklerden bahsetmek gerekiyor. Yapılan çalışmalarda aynı şartlarda bulunan iki ayrı insan grubunda toplum tarafından güzel veya yakışıklı kabul edilenlerin hayatlarında daha hızlı yükselebildikleri, daha yüksek pozisyona gelebildikleri, daha fazla kazandıkları, toplum tarafından haklı bulunma ihtimallerinin arttığı, lider olarak kabul edilme ihtimallerinin arttığı, daha fazla potansiyel eş adayı bulabilme ihtimallerinin arttığı gösterilmiş. Ya bunu ben söylemiyorum, yapılan araştırmalar söylüyor. Tabii burada toplumda iki ayrı farklı grupta yer alan insanlardan da bahsetmiyoruz. Aynı şartlarda bulunan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla estetik bizim hayatımız için çok önemli. Sürekli ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Objektif kriterler bulmaya çalışıyoruz. Estetiğin ne olduğunu tanımlayabilmek için ve sürekli tartışıyoruz. Kişiden kişiye göre değişir mi? Toplumdan topluma, kültürden kültüre değişir mi? Zamandan zamana, tarih boyunca değişmiş midir diye. Tabii ki değişen unsurlar var ama ben bu değişen unsurların yan unsurlar olduğunu düşünüyorum. Evrensel unsurlarınsa temel ve değişmesi daha zor olan unsurlar olduğunu düşünüyorum. Örneğin müzikten gidebiliriz. Müzik zevki insanlar arasında ve kültürden kültüre çok fazla değişir. Ama bir müziği dinlenebilir kılan ve ona sanatsal bir değer veren ortak özellikler o kadar kolay değişmez, sabittir. Mesela notaların birbirine uyumu gibi. Yapılan bir çalışmada 1 yaşından küçük bebeklere farklı insan fotoğrafları göstermişler. Fotoğrafların kalitesi aynıymış, renk değerleri, ışık değerleri. Ancak bebeklerin çekici olan yüzlere daha uzun süre baktığı fark edilmiş. Bu da aslında bu evrensel estetik kriterlerin daha derin biyolojik temeli olduğunu gösteren çalışmalardan bir tanesi. Dolayısıyla bu tür derinde yer alan biyolojik temeli olan kriterler kolay kolay kültürlerden etkilenmiyor. Biz de zaten tedavilerimizde bu tarz temel unsurları kullanarak bir takım değişiklikler yapıyoruz ve gerçekten de yarar görüyoruz bunlardan. Dolayısıyla talep de artıyor. Evet. Hocam peki kozmetik dermatolojide temel tedaviler hangileridir? Çok fazla tedavi var. Ben kendim ikiye ayırıyorum tedavileri. Birincisi etkisi nispeten daha kısa sürede ortaya çıkan ve daha büyük çaplı değişimleri görebildiğimiz tedaviler. Diğeri de daha uzun vadede, tabiri caizse biriken etkisi olan tedaviler. İlk gruba gelirsek, hemen ortaya çıkan tedavilere etkisi gelirsek, yüz anatomisini değiştiren tedavileri sayabiliriz. Örneğin botoks, dolgu uygulamaları, ip askı, renk değişimi için veya leke tedavisi için yaptığımız pigment lazerleri, dermatolojide damarsal bir takım hastalıkların tedavisi için yaptığımız lazer tedavileri, damar lazerleri gibi tedavilerin etkisi hemen ortaya çıkıyor. Büyük çaplı bir değişimi hemen görebiliyoruz. Diğer tedavilerse dediğim gibi etkisi daha uzun sürede ortaya çıkan tedaviler. Bir yatırım olarak düşünmek lazım bunları. Deri kalitemize yatırım. Derimizin kalitesini etkileyen faktörleri iyileştirmeye yönelik yapılan tedaviler bunlar. Genellikle enerji bazlı tedaviler olabiliyor veya hastaların uygulayabileceği basit bir krem tedavisi gibi kremler de olabiliyor bunlar. Bu tarz tedaviler olarak ayırabiliyoruz kozmetik dermatoloji tedavilerini. Peki bu taleple gelen, yani böyle bir kozmetik tedavi amaçlı gelen hastaların yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Bu çünkü sadece hastanın istekleriyle olabilecek bir şey değil. Ben eminim siz de kendi profesyonel görüşünüzü ekleyerek yönlendiriyorsunuz diye düşünüyorum. Doğru mu? Evet, kesinlikle öyle. Şu şekilde kozmetik hastaları bizim için önemli. Çünkü dediğim gibi estetik önemli bir unsur sosyal hayatımızda. Önem vermek gerekiyor şikayetlerine her zaman.
Ancak bazen hastanın şikayetini biz muayenede göremiyoruz. Şikayetinin varlığını muayenede göremiyoruz. Bazen tedavi beklentileri gerçekçi olmayabiliyor. Bazen de hastanın talep ettiği tedavi mevcut sorunu çözmeyecek bir tedavi olabiliyor. Bir de bazen şöyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Hasta yüzündeki bir odağı şikayet olarak size sunuyor. Ancak siz yüzü bütünsel olarak değerlendirdiğinizde problemin başka bir yerden kaynaklandığını görebiliyorsunuz. Örneğin burnunu büyük olarak gören hastaların bazen çene geriliği olabiliyor. Bu bir örnek. Dolayısıyla yüze bütünsel bakabilecek bir uzman gözünün olması önemli. Hastalar tabii ki bunu bazen kendileri yapamayabilir. Kesinlikle. Ben kendi kliniğimde, klinik yaklaşımımda genellikle hastanın da izni olursa bir yüz analizi yapıyorum, genel yüz analizi. Kendi tedavilerimi, önerdiğim tedavileri hastaya sunuyorum. Ve beraber etkili bir iletişimle ortak paydada buluşabilirsek tedavimizi planlıyoruz. Tabii tedavimizi planladıktan sonra bunun bir süreç olduğunu, kozmetik tedavi sürecini hastaya belirtmek gerekiyor ve ona göre bir yol çizmek gerekiyor. Barış Hocam, deri kalitesini artırmak ve yaşlanmanın önüne geçmek için hangi tür tedavileri uyguluyorsunuz kozmetik dermatolojide? Evet. Şimdi öncelikle deri kalitesinin ne olduğunu biraz konuşmamız lazım. İki ayrı kumaş düşünelim. Kumaş olarak keten ve ipek. Evet. Şimdi bunu aslında dışarıdan bakarak kolaylıkla ayırabiliyoruz. Hangisi keten, hangisi ipek. Ayırmamızı sağlayan şey bu iki yapının detayında yer alan bir takım faktörler. Derimiz de bu şekilde genç ve yaşlı deriyi ayırt etmemizi sağlayan dışarıdan daha detayda yer alan bir takım faktörler. Şimdi bu faktörleri etkileyen temel şey derinin yapısal elemanlarının sayısı ve düzeni. Özellikle de kolajen. Biz kozmetik dermatolojide deri kalitesini arttırmak için kolajeni yeniden yapılandıran, sayısını arttıran ve mikro mimarisi dediğimiz düzenini yükselten tedavileri hedefliyoruz. Bu tedaviler neler? Çok basit krem tedavileri, özellikle retinol veya retinoik asit içeren gece kremleri kullanılabiliyor. Yalnız bir profesyonel gözetiminde kullanılması gerekiyor bunların. Çünkü miktarı ve sürme sıklığı hastanın tedaviye uyumu ve yan etkilerin ortaya çıkmaması açısından çok önemli. Bunun haricinde klinik şartlarda uygulanabilecek diğer peeling yöntemleri, yani derinin üst tabakasını soyan ve bu şekilde alt katmanlarda yapısal elemanların düzenlenmesini uyaran tedaviler. Bunun dışında daha da derin tabakaları direkt olarak uyaran enerji bazlı yöntemler var. Özellikle kontrollü hasar oluşturarak çevre dokuda kolajen miktarını ve düzenini arttıran bir takım tedaviler bunlar. Fraksiyonel yöntemler olarak geçiyor. Fraksiyonel radyofrekans, yani halk arasında bilinen adıyla altın iğne, fraksiyonel ablatif lazer tedavileri uygulanabilir. Çok etkililer. Bunun haricinde dermal dokuyu bütünsel olarak uyaran, yani kontrollü hasar şeklinde değil de tamamını uyaran bazı yöntemler var. Yine radyo frekans yöntemleri bunlar. Yalnız fraksiyonel değiller. Kısaca şundan bahsedebilirim. Hangi tedaviyi nasıl kullanabiliriz? Retinoik asit içeren ve retinol içeren kremleri hastalar kendi kendilerine bütçelerini de çok fazla yormadan uygulayabilirler. Eczanelerden olabilecekleri krem tedavileriyle çok pahalı olmasına gerek yok. Yani retinol ve retinoik asit içeren etken maddeli ilaçların aşırı pahalı olmasına gerek yok. Bunun haricinde bir de benim tavsiyem, yılda çok fazla değil, birkaç kere bu bahsettiğim fraksiyonel, özellikle fraksiyonel olan yöntemleri klinik şartlarda uygulatarak deri kalitelerini daha etkin bir şekilde arttırmaya yönelik bir tedaviye gitmeleri. Bunlar haricinde bahsetmem gereken deri kalitemizle ilgili kesinlikle güneş kremleri. Güneş kreminin kendisi deri kalitesini arttırmaz, ancak deri kalitemizi azaltan temel faktörlerin başında güneş ışınları gelir. Onu bir kere önlememiz gerekir. Kolajenin yıkımını, yapım yıkım hızında yıkım lehine arttıran temel unsur güneş ışınları.
Dolayısıyla ondan bir kaçınmamız lazım. Güneş kremleri kullanarak ve mümkünse belli saatlerde güneşe çıkmayarak, güneşten kendimizi korumak için ek bir takım şeyler, örneğin şapka takabilirsiniz veya güneş gözlüğü takabilirsiniz, solaryuma gitmezsiniz. Bu takım şeyler önemli. Bunun haricinde diğer tedaviler de var. Örneğin PRP tedavileri, mezoterapiler. Yalnız ben bunların ek tedaviler olduğunu tabii ki yapılabilir, ancak temel tedavilerimiz bu saydıklarım. Ek olarak her zaman deri kalitemizi arttırmak için PRP yaptırabiliriz, mezoterapi yaptırabiliriz ve diğer tedavileri Onlar yaptırabiliriz. tamamlayıcı olmuş oluyor değil mi? Oluyor. Temeller, Kesinlikle. cihazla yapılanlar, diğerleri tamamlayıcı. Evet, evet. Önemli olan bizim derimizi farklı katmanlardan uyarmamız. Kontrollü, Kontrollü hasar vererek. Bir, üst katmandan uyaracağız. Evet. Gece kremleri kullanarak. İki, daha derin tabakalardan uyaracağız. Klinik şartlardaki enerji bazlı yöntemlerle. Hocam bir de saç dökülmesinden bahsedelim. Yani bununla ilgili tedavi yaklaşımınız sizin klinik dermatolog olarak nedir? Evet, şimdi bir hastalığın tedavisini yapmadan önce çok iyi biliyorsunuz hocam, ne olduğunu anlamak gerekiyor. Kesinlikle. Yani etiyoloji ve patofizyoloji bizim, yani hastalık neden ortaya çıkıyor en önemli şey. Çünkü tedaviye başka türlü gidemiyoruz. Saç dökülmesinin çok çeşitli nedenleri var. İyi bir muayene yapmak lazım saç dökülmesi şikayetiyle gelen hastada. Her şeyden önce dökülen deriyi bir incelememiz lazım. Deride herhangi bir atrofi var mı? Skatris var mı? İz var mı? Sağlıklı bir folikül gözleniyor mu? Şimdi eğer sağlıklı bir folikül gözlenmiyorsa, bu daha ciddi, hatta içten, hastaların tabiriyle içten gelebilecek hastaların bir belirtisi olabilir. O durumda hastaları mutlaka bir dermatoloğun değerlendirmesi gerekir. Eğer sağlıklı bir deri varsa, tek bir bölgede dökülme varsa, halk arasında yine saç kıran olarak bilinen bir hastalığın işareti olabilir bu. Yine bir dermatolog tarafından tedavisinin düzenlenmesinde fayda var. Genel bir dökülme varsa iki şekilde olabiliyor. Kalıcı bir genel dökülme, kalıcı olmayan bir genel dökülme. Kalıcı olan, yani kellikle sonuçlanan genel dökülmenin en sık nedeni erkek tipi saç dökülmesi. Özellikle anne tarafında veya baba tarafında saç dökülmesi problemi olan, bu tip saç dökülmesi problemi olan hastalarda böyle şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Bu genellikle belli bir model şeklinde dökülme oluyor. Yani örneğin saçların yan tarafı sabit kalıyor, gayet iyi. Ama ön tarafta ve tepe kısmında bir açılma meydana geliyor. Bu belli bir modelde, belli bir şekilde, bir kalıp dahilinde dökülmeyi bize gösteriyor ve erkek tipi saç dökülmesi diyoruz. Tedavisinin temel unsuru sürme bir tedavi olan etken madde minoksidildir. Her şeyden önce onu kullanmamız gerekir, minoksidil. Minoksidili kullandık, başladık. Nasıl kullanılıyor? Kısaca bahsedelim. Günde 2 kere olarak öneriliyor. Günde bir kere kullanılmasının yeterli olduğu artık söyleniyor. Saçımızda 3 veya 4 noktaya uyguluyoruz, masaj yapıyoruz. Bu işlemi yapmamız toplam zaten 10 saniye alıyor. Ömür boyu kullanmamız lazım. Diş fırçalamak gibi düşünebiliriz bunu. Yani dişlerimizi fırçalamadığımız zaman çürürler, desteklememiz gerekir. O tabii topluma yerleşmiş bir kalıp olarak görülüyor artık ama bu minoksidil konusu birazcık tabu. Daha toplumumuza yerleşmiş değil. Ama böyle basit bir şey, 10 saniyelik bir şey aslında. Saçlarımızı desteklemek için yapmamız gereken bir uygulama. Sabah veya akşam uygulanması fark etmez. Kuru saça uygulanacak. Temel tedaviniz bu olacak erkek tipi saç dökülmesinde. Bunun haricinde daha ileri erkek tipi saç dökülmesi varsa sistemik olarak, yani ağız yoluyla kullanabileceğimiz tedaviler var. En ileri aşamada hiçbir şey elden gelmiyorsa tabii ki saç ekimini düşünmekte fayda var. Bunun yanında yine tamamlayıcı tedavi olarak PRP yapılabilir, mezoterapi yapılabilir. Kliniğimizde bunlar sıklıkla uyguladığımız tedaviler. Bir de
Kalıcı olmayan saç dökülmesine konuşacak olursak, bu genellikle mevsimsel olabilen, stresle ilişkili olabilen ve bir takım vitamin, mineral eksiklikleriyle ilişkili olabilen, gebelikten sonra sık gördüğümüz, büyük miktarda kilo kayıplarından sonra sık gördüğümüz dökülme şekli. Hastalar genellikle elime avuç avuç saç geliyor şikayetiyle geliyorlar. Korkutucu gibi görünüyor ama bu tip dökülmede hiçbir zaman tamamen kellik oluşmuyor. Problemi çözdüğünüzde özellikle her zaman dökülen saçlar yerine geliyor. Herhangi bir vitamin, mineral eksikliği varsa onu takviye etmemiz gerekiyor. Herhangi bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, bazen tiroid hastalıklarıyla beraber görülebiliyor veya kronik inflamatuar hastalıklar dediğimiz bir takım müzmin hastalıklarla beraber görülebiliyor. Bu hastalığın tedavisini veya idame tedavisini gerçekleştirirseniz dökülmemiz geri geliyor. En sık görülen dökülme çeşitleri bu şekilde. Tedavisi de temelde anlattığım gibi, ancak her iki dökülmede, hatta her tip dökülmede, inflamatuar, non-inflamatuar, kalıcı olmayan, skatrisyal yani iz bırakan, iz bırakmayan her türlü saç dökülmesi tedavisinde PRP'ler, mezoterapiler ek tedavi yardımcı olarak kullanılabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ederim. sağlık. İyi İyi ki ki geldiniz. geldiniz. teşekkür Çok ederim. bilgilendirici oldu. Gerçekten hoş bir sohbet oldu. Detaylı oldu. Teşekkür ederiz hocam. 8'de Sağlık'ta konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Barış Günaydın'la birlikteydik. Kendisiyle kozmetik tedavilerle ilgili oldukça güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.